Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Fırat. Bugün sizlerle birlikte 2022 yılı için mükemmel bir altcoin sepeti yapacağız arkadaşlar. Aslında bizi takip edenlerin de bileceği gibi kanal olarak çok fazla sepet videosu paylaşmıyoruz. Daha çok proje odaklı hareket edip araştırdığımız projeleri de en ince detayına kadar hazırlayıp sizlere paylaşmaya çalışıyoruz. Ama bu noktada bizim bir önceki Metaverse altcoin sepetimizi göz önüne aldığımızda bu noktada da yatırım yapan arkadaşların gerçekten çok güzel paralar kazandığına şahit olduk. Birlikte yaşadık bunu. Şimdi bu sepet videosunu da göz önüne alırsak sepet yapmak için bazı kriterler olduğunu düşünüyoruz. Bu kriterlerden birincisi sepetin yapıldığı zaman dilimi, diğeri ise sepete dahil edilen projelerin kaliteli oluşu. Bu anlattığım parametreler üzerinden ilerleyecek olursak biz yani Kripto Kurdu ailesi olarak sepet yapabileceğimiz doğru bir zamanda olduğumuza karar kıldık. Aynı şekilde içerik tarafına da bakacak olursak size sunacağımız projelere ekip olarak beraber karar verip güvendiğimiz projeleri seçtik ve bunları da kategorize ederek sunmaya hazır hale getirdik. Şimdi videoya geçiş yapmadan önce şu noktada sizleri uyarmak istiyorum şaşırmamanız için. İzleyeceğiniz bu videoda sizlerin olabildiğince keyif alması, aynı şekilde de bilgilendirme açısından en üst seviyede olması için ekip arkadaşlarımla bu paylaşacağımız sepetteki coinleri, projeleri paylaştık. Ve farklı ekip arkadaşlarım farklı projelerden sizlere bahsedecek. Bunu da söylediğime göre arkadaşlar artık videomuzun asıl konusu olan 2022 Mega Altcoin sepetine geçebiliriz. Herkese merhabalar, ben proje ekibinden Berkay. Sizlere Metaverse projelerinden bahsedeceğim. İlk olarak burada Decentraland yani Mana'yı görüyorsunuz. Tabii ki de 2022 için konuştuğumuzda Metaverse'lerinde bir hype yaşamamasını düşünmek mantıksız olur. 2022'de Metaverse konusu şimdi olduğundan çok daha popüler olacaktır ve çok daha gelişmiş olacaktır. Ancak Metaverse projelerine baktığımızda özellikle son zamanlarda yaşanılan hype'lardan ötürü bütün projeler bir şekilde Metaverse'ü dahil ediyorlar, altlarına koyuyorlar. Ancak bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri son derece sıkıntılı. O yüzden bu durumda biraz daha akla karayı ayrıştırmak, iyi projeleri seçmek zor oluyor. Ancak baktığımızda Decentraland yani Mana hali hazırda iyi bir sistem oturtturmuş durumda ve özellikle kripto severler tarafından yapmış oldukları Metaverse son derece sevilmiş ve kabul edilmiş durumda. O yüzden 2022 yılında Metaverse'ün gelişmesiyle birlikte tabii ki Mana da bundan oldukça fazla yararlanacaktır. Son zamanlarda da baktığımızda Samsung'un içerisinde dijital bir mağaza kurması veya yılbaşı etkinliklerinin Mana'nın içindeki bölgelerde yapılıyor olması da bunun için bir örnek, bir done olarak gösterilebilir. O yüzden bakın şu an 2.96 dolar civarında olan Mana'nın piyasa değerine de baktığımızda 6,5 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Ancak Mana'nın buradan çok daha yüksek seviyelere ulaştığını zaten biz görmüştük. 2022 yılı içerisinde de yine o seviyeleri görebilir ve onların da üstüne çıkabilir diye düşünüyoruz Kripto Kurdu ailesi olarak. Ve en aşağıda da baktığımızda Mana'nın listeli olduğu merkezi büyük borsaları da görebiliyorsunuz. Zaten çoğu büyük borsada listelenmiş durumda. Binance'dan KuCoin'e kadar, Huobi'den Coinbase'e kadar her türlü borsada neredeyse Mana'yı bulabiliyorsunuz. Ve yine sizlere aslında Metaverse altcoin sepetinde de bahsettiğimiz bir diğer proje olarak da Senso'dan bahsedebiliriz burada. Senso'nun gerekli bütün projesinin ayrıntıları, kim tarafından yürütüldüğü ve arkasındaki ekibe kadar detaylı bir videoyu YouTube kanalında da bulabilirsiniz. Bizler Senso'dan ilk defa bahsettiğimizde Senso için oldukça uzun süreli bir proje olarak bahsettiğimizi söylemiştik. Biz zaten söyledikten sonra çok güzel bir değer artışı yaşadı ve hala söylediğimiz yerin çok daha üstünde. Ancak buna rağmen biz Senso'dan da 2022 yılı içerisinde Metaverse alanında çok iyi yerlere
değerlere gelebileceğini düşünüyoruz. Çünkü bununla ilgili doneler de elimizde mevcut. Özellikle geliştirici ekibin kalitesi ve bunu yapmaya olan imkanları oldukça fazla iyi durumdalar. O yüzden Senso'nun da şu an çok değer altı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de bizim düşüncemize göre. Bakın aşağıda da gördüğünüz gibi şu an sadece KuCoin borsasında var. Bilindik bir borsa olarak ve yine aşağılarda da Poloniex ve Bittrex borsalarında da varmış. Ancak şu an çok fazla bir borsada listeli olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle bu borsa listelemeleri geldiğinde ve proje tam anlamıyla hayata geçtiğinde Senso'da hak ettiği yeri bulacaktır diye düşünüyoruz. Ve yine sizlere Metaverse Altcoin sepetinde de bahsettiğimiz Kaloa'dan da bahsedebiliriz Metaverse konusunda. Kendisi Avax ağının en sevdiğimiz marketplace olma özelliğini de taşıyor. Yani NFT market pazarı olarak da Kaloa'nın sitesi ve kullanışı oldukça kaliteli durumda ve şu an gerçekten çok değer altında olduğunu söyleyebiliriz. Hem sitesinin kullanışı hem NFT'lerinin kalitesi hem de Metaverse ile ilgileniyor olmaları Kaloa'yı çok daha ön plana çıkaracaktır diye düşünüyoruz. Bakın şu anda güncel olarak da baktığımızda 0.37 dolarlık bir değeri var ve sadece 10 milyon dolarlık bir market büyüklüğüne sahip. Bu gerçekten çok yükselebilecek potansiyele sahip bir miktar. O yüzden biz Kaloa'yı da hala sepetlerimizde, çantalarımızda tutmaya devam ediyoruz. Aşağı kısımda da baktığınızda zaten Gate.io borsasında ve Trader.jo gibi merkeziyetsiz finanslarda listeli olduğunu görebiliyoruz. Yine aynı şekilde Kaloa'ya da gelecek listeleme haberleri Kaloa'yı çok daha ön plana çıkaracaktır. Özellikle oluşturmuş oldukları metaverse'lerle sanal dijital sergileri de oluşturduklarında, yani Metaverse içinde bu NFT'leri bir sergide geziyormuşçasına gezdiğimizde bu son derece daha değerli olacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden Kaloa'dan da bahsedebiliriz. Yine sizlere farklı bir grup olarak da ekosistem projelerinden bahsetmek istiyoruz. Ekosistem projeleri gerçekten oldukça önemlidir. Aslında çok güvenli kayalardır. Piyasa iyi giderken olsun, kötü giderken olsun sağlam projeleri olan ekosistemler gerçekten insanlara güven verir, yatırımcılar tercih eder ve bundan da yüksek verimler alınabilir. Mesela Solana ve Avax'ın durumu ortada. Bunun da en büyük nedeni bu ekosistemin altında çalışan projelerin gelişmesi, daha sonrasında ekosistemin ana projesine, ana ağına da çok derece olumlu yansıyor. Mesela Solana'daki NFT pazarı geliştikçe, Solana ağındaki ön satış platformları veya merkeziyetsiz borsalar, DeFi'ler geliştikçe tabi ne oluyor? Bu sonunda geliyor Solana'ya da yansıyor. Avax için de aynı şekilde. Avax 9 dolarken, Solana 10 dolarken altlarında çalışan projelere baktığımızda son derece kısır, çok az çalışan ve kuluçka döneminde olan projeler olduğunu görüyoruz. Ancak bunlar ne kadar artış gösterip faaliyete geçtiğinde Avax ve Solana'da bugünkü oldukları değerleri kazandılar ve çok yüksek artışlar sergilediler. O yüzden hala kuluçka sürecinde olan ve ekosistemi çok gelişebilecek olan projeler değerlendirilmeye çok açık projeler. O yüzden ben burada en çok ekosistem projelerinin de önemsediğimi söyleyebilirim kendi adıma. Ve ilk olarak sizlere Elrond'dan bahsedeceğim. Elrond kısaltması EGLD olarak geçiyor. Muhtemelen aşinasınızdır diye de düşünüyorum. Çok güzel bir blockchain teknolojisine sahip olan Elrond ilk bakışta çok kaliteli duruyor gerçekten. Hatta yakın zamanda Holoride isimli bir projenin ön satışı da Elrond ağının altında yapılmıştı ve değerinin o zaman 500 dolarları aştığını görmüştük. Şimdi piyasanın düşüşüyle birlikte 190 dolarlara kadar gerilemiş durumda. Ancak Holoride gibi kaliteli projelerin devamının gelmesi Elrond'a 2022 yılında oldukça katkı sağlayacaktır. Özellikle diğer alanlarda da gelişen Elrond ağındaki projeler Elrond'u son derece ileriye taşıyacaktır. Holoride kısmında da çünkü baktığımızda çok kaliteli bir projeydi. Partnerlikleri çok kaliteliydi ve Holoride satışında almaya hak kazanan insanlar neredeyse mini bir piyango vurmuşçasına bir ödül kazandılar. O yüzden
Holoride bu kaliteyi devam ettirebilirse kesinlikle 2022 yılında çok konuşulacak projeler arasına girecektir diye düşünüyoruz. Yine market cap'ine baktığımızda şu an 5.9 milyar dolarlık bir market değerine sahip. Özellikle önemli ekosistemlerin market büyüklüğüyle kıyasladığımızda bu değerin çok aşağı olduğunu söyleyebiliriz. Hem geçmişteki yaptığı hareketlere bakarak hem de diğer projelerle kıyaslayarak Elrond'un bu gidişatını sürdürdüğü takdirde buradan çok daha yüksek değerlere ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Bakın en aşağıda da baktığımızda Gate.io, KuCoin ve Binance gibi merkezi olan büyük borsalarda da listeli durumda. O yüzden istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Bir diğer ekosistem olarak sizlere Phantom'dan bahsetmek istiyorum. Phantom'da yine Amerika tarafında çok sevildiğini Barış Hoca aslında sizlere söylemişti. Phantom biraz daha aslında ekosistemini oluşturmuş durumda, ancak biraz daha tanınmaya, biraz daha rüzgarı kendi arkasına almaya ihtiyacı var. Kendi ağında özellikle merkeziyetsiz borsalar çok güzel çalışıyor durumdalar ve tabii ki yine ön satış platformlarını da oluşturdular. Onlar üzerinde de ilgileniyorlar. 2022 yılı içerisinde biraz daha fazla tanındıkça, biraz daha farklı işler yaptıkça Phantom ağı da çok fazla gelişecektir. Çok fazla kullanıcıyı kendine çekecektir ve 2022 yılı Phantom için çok güzel bir yıl olabilir. O yüzden Phantom'u da ekosistem projelerini değerlendirmekte kesinlikle fayda var. Bakın 2.32 dolar civarlarında olan Phantom'un da 7.3 milyar dolarlık bir market değeri mevcut. Yine ekosistemi olan diğer projelerle kıyasladığınızda bunun da biraz düşük kaldığını söyleyebiliriz. Altta da listeli olan borsalara bakarsak yine KuCoin, FTX ve Binance'da listeli olduğunu görebiliyoruz. İstediğiniz gibi büyük borsalardan bunları alım satım yatırım işlemlerini gerçekleştirme şansına sahipsiniz. Ve sizlere tabii ki de ekosistem projelerinden bahsederken Polygon yani Matic'ten bahsetmemek olmazdı. Matic ağı hepimizin çok sevdiği, çok kullanışlı ve zaten kendini de aslında ispatlamış bir proje. Bakın hemen burada baktığımızda 2 dolar civarlarında olan Matic'in 20 milyar dolarlık bir market değerine ulaştığını zaten görebiliyoruz. Ancak Matic buradan yüksek seviyeleri de gördü ve 2022 yılı içerisinde de görebilir. Neden diye soracak olursanız, Matic'i diğer projelerden ayıran en büyük özelliği benim düşünceme göre Ethereum ağı ile olan bağlantısı. Bunu size şöyle örnek verebilirim. Mesela OpenSea NFT marketinde bir işlem yaparken önceden ne yapıyorduk? Ethereum ağında Ethereum ile yapıyorduk. Ancak OpenSea'ye sonradan Polygon ağı da entegre oldu. Şimdi Polygon ağında çok daha düşük fiillerle de işlem yapabiliyorsunuz. Yakın zamanda Uniswap'tan da aynı haber geldi. Daha öncesinden Ethereum ağından Ethereum'la işlem yaptığımız Uniswap'tan artık Polygon ağında da çok daha düşük fiillerle işlem yapabilir hale geleceğiz. Zaten Matic'in kendi altındaki projeleri de çok güzel ilerliyor. Kendi ağındaki merkeziyetsiz borsalar olsun, diğer farklı projeler olsun oldukça güzel gidiyorlar ve bizler de bunları zaten takip ediyoruz. Bir de Ethereum ağıyla olan bu şekildeki bağlantısı bizim gözümüzde Matic'i bir adım daha öne çıkartıyor. O yüzden 2022 yılı içerisinde Matic de kesinlikle çok güzel gelişmeler kat edebilme potansiyeline sahip, çok yüksek verim alınabilecek bir proje. Eğer bu şekilde gidişatlarını sürdürürlerse, özellikle o Uniswap'taki gibi entegrasyonlar devam ederse Matic buradan çok daha yüksek seviyelere gelebilir. En aşağı kısımda da baktığımızda yine Binance, Coinbase, FTX ve KuCoin gibi en büyük merkezi borsalarda zaten listeli olduğunu görebiliyoruz. O yüzden çok kolay bir şekilde yatırım yapılabilir bir halde Matic'te. Ve sizlere son olarak Near protokolden de bahsetmek istiyorum. Bakın Near protokolünde şu an 15 milyar dolarlık bir market cap'i var ve yine 15 dolarda bir seviyesi var fiyat olarak ve yine blockchain teknolojisi olarak çok güzel bir ağ sahip Near protokolde ve yavaş yavaş onların da ekosistemlerini şekillendirmeye başladıklarını, bununla ilgili çalışmaları hayata geçirdiklerini duyuyoruz. Özellikle 2022 yılında çok daha fazla projenin aktif hale geleceklerini söylüyorlar ve bununla ilgili çalışmaları yapıyorlar. O yüzden ekosistem projelerine baktığımızda Near'da zaten çok beğenilen ve sevilen bir proje ve 15 milyar dolarla zaten insanlar tarafından benimsenmiş, kendini de kanıtlamış bir proje. Özellikle o ekosistemin gelişmesiyle birlikte Near protokolde buradan çok daha yüksek yerlere
yerlere gelebilir. Zaten yine Near'da Huobi, KuCoin, Binance gibi çok kolay ulaşabileceğimiz birçok merkezi borsada mevcut. O yüzden ekosistem projelerini eğer değerlendirmek isterseniz kesinlikle Near'ı da güzelce incelemenizi tavsiye ederim. Benim şimdilik size anlatacaklarım bu kadar. Sözü bir diğer proje arkadaşıma devrediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, ben proje ekibinden Fırat. Ekosistem projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. 8. sırada sizlere Cosmos yani Atom'dan bahsedeceğim. Güncel CoinMarketCap verilerine göre 8 milyon dolarlık bir piyasa değeri olan Cosmos, CoinMarketCap sıralamasında 25. sırada kendisine yer bulmuş durumda. 2019'da mainnetini tamamladıktan sonra asıl amacı olan blok zinciri birlikte çalışabilirlik alanında diğer tüm blok zincirlerini bir araya getirerek ana blok zincir olma hedefinde 29 Mart 2021 yılında blok zincirler arası iletişim protokolü olan IBC'yi piyasaya sürerek sürecini hızlandırdı. O zamandan beri bünyesine farklı projeleri zincir olarak dahil etmeye devam ediyor ve büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyor. CoinMarketCap verilerine göre şu anki güncel fiyatı 35 dolar 20 sent olan Atom'u Binance, Coinbase Exchange, KuCoin, Huobi Global gibi borsalardan alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 9. sırada yer verdiğimiz aslında bir ekosistem projesi olmasa da Cosmos'u anlattıktan sonra anlam bütünlüğünü yakalayabilmek adına Juno'ya yer vermek istedik. Juno bir akıllı kontrat platformu. Üzerinde çalışan dApp'lerin çoğu Juno'dan bağımsız bir şekilde altyapısını kullanarak ilerliyor. Ve bunu da Juno'nun zincirler arası akıllı sözleşmeleri izin gerektirmeden uygulamasına olanak tanıyan sistemiyle sağlıyor. Juno'nun şu anki CoinMarketCap verilerine göre güncel fiyatı 13 dolar 70 sent. Piyasa değeri ise 500 bin dolar arkadaşlar. Juno'yu almak isterseniz Osmosis yani DEX platformu olan Osmosis'ten alabilirsiniz. Şimdi yeni bir kategori yani merkezi ve merkezi olmayan projeleri bütün halinde incelediğimiz kısma geçtik arkadaşlar. Burada 10. sırada bizim slaytımıza göre 10. sırada Osmosis yani Osmo token'ına yer verdik. Osmosis, Cosmos ekosisteminin en önemli DEX platformu olmasıyla birlikte üzerinde trade, pool, LP stekleri de mevcut olan bir proje. Bundan yorum yapacak olursak da her ekosistemin ilk ve en büyük DEX platformları mutlaka kendi değerlerini koruyorlar. Ve projeler büyüdükçe yani burada Atom'dan bahsediyorum. Atom büyüdükçe bundan ilk payını alacak projede Osmosis yani Osmo token'ı olacaktır arkadaşlar. Osmosis CoinMarketCap verilerine göre şu anki güncel fiyatı 7 dolar 78 sent. Eğer Osmosis'i almak istiyorsanız Osmosis üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Sözü şimdi diğer ekip arkadaşlarıma bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Faruk. 2022 sepetinde Jaxx DEX tarafında bir diğer proje Apollo X 11. sırada. Apollo X'i biliyorsunuz biz daha önce airdrop'una katılmıştık ve katılan herkese güzel ciddi miktarlarda airdrop yapmışlardı. Şimdi sepete de Apollo X koymaya karar verdik. Apollo X kaldıraçlı işlem yapanlara gerçekten güzel özellikler sunuyor. Sadece kaldıraçlı işlem yaptığınız için size APX coin veriyor. Ve bunun yanında KYC istemeden kaldıraçlı işlem yapabilmeniz de büyük avantaj kaldıraçlı işlem yapmak isteyenler için. MaxC'de listelenmişti. 2022 yılında da daha büyük borsalarda listeleneceğini düşünüyoruz. Hatta Binance'e kadar listelenme olabileceği mümkün olabilir, Binance listelenmesi de. Apollo X güzel bir proje. DEDX Ethereum ağındaysa Apollo X de DEDX'in Binance tarafındaki karşılığı diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki projeye geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki projede SuperKeySwap, coin'in ismi de bu. Bundan da daha önce Phantom ağından, Phantom ekosisteminden bahsederken size bunu söylemiştik, SuperKeySwap'ı. Şimdi 2022 sepetine de bunu koymaya karar verdik. Çünkü Phantom ağının 2022 yılında Phantom ekosisteminin iyi yerlere gelebileceğini düşünüyoruz. Ve bununla birlikte bu da Phantom'un ana swap'ı. Yani bunu PancakeSwap gibi düşünebilirsiniz Binance Smart Chain'deki. Phantom'daki en büyük swap, SuperKeySwap bu. SuperKeySwap da Phantom'un yükselişiyle birlikte bizim 2022 sepetinde değerlendirmek istediğimiz bir diğer coin. Ve 13. sıraya geldiğimizde bahsetmek istediğimiz diğer bir token MaxC borsasının kendi token'ı olan MX token. MX token gerçekten iyi çalışan bir takım var arkadaşlar. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Borsayı yükseltmek için, borsayı daha ileriye taşımak için çok çalışkan bir ekipleri var.
Ve 3 koldan saldırıyorlar. Bu 3 kol nedir? Launchpad yapıyorlar ellerinde MX tutanlar için. MD yapıyorlar, o çekiliş usulü. Ve bunun yanında bir de her gün Kickstarter'lar var. Oradan da gene yeni coin'ler airdrop olarak size geliyor. MaxC borsası gerçekten iyi yerlere gelme potansiyeli olan bir borsa. Çünkü uğraşıyorlar, çalışıyorlar, çalışkan bir ekip var. Bundan da 13. sırada 2022 sepetinde koymak istedik. Şimdi Layer 2 projelerinde geçtik arkadaşlar. Layer 2 projelerinden açıkçası şu anda 2022 yılında oldukça popüler olmasını bekliyoruz biz bu Layer 2 tarafının. Layer 2'yi hatırlarsak daha önce bunun da videosunu çekmiştik. Layer 2 ile videoyu da yine kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Layer 2 özet olarak şöyle söyleyebiliriz. Ana zincirin yanına ek bir zincir, ikinci bir zincir ekleyerek ana zincirin güvenlik protokolünden taviz vermeden fiilleri yani komisyonları düşürmeye yönelen bir proje. Bu şekilde bir sistemleri var. Sizin ana zincirde yapmaya çalıştığınız ama uzun sürede yapabildiğiniz ve çok fee ödediğiniz blockchain'in yapısından dolayı işlemleri sadece mantık olarak söyleyeyim. Hani paketleri birleştirip WinZip gibi küçültüp ikinci zincirde yapıp bu şekilde ana zincirdeki güvenlik paketine, güvenlik sistemine zarar vermeden komisyonları azaltan, yani ölçeklendirebilen, hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan, hızlılık sorununu aşan ve bununla birlikte güvenlikten de ödün vermeyen projeler. Immutable X bunların başını çekiyor ve aslında coin'i olan şu anda tek proje de bu. Dolayısıyla Immutable X'i de 2022 sepetinde yer vermek istedik. Şimdi proje ekibinden diğer arkadaşlar devam edecek. Selam arkadaşlar, ben proje ekibinden Ozan. Size altcoin sepetimizde bulunan Web 3.0 projelerini sunacağım. Sepetimizdeki 15. projemiz Chainlink. Chainlink, zincir dışı verileri blok zincire aktaran, 2017'de piyasaya sürülmüş bir Oracle tabanlı projedir arkadaşlar. Kişi ya da kuruluş, blok zincirde yer almayan bir veriyi zincire aktarmak için akıllı kontratlara ihtiyaç duyar. Kontratta bulunan veri Chainlink ağına iletilir ve ağ üzerinden bu bağlantıyı oluşturacak düğüm seçilir. Bu düğümler arasından en uygun teklif veren ise görevi devralır. Böylece zincir dışında bulunan veri blok zincire aktarılır arkadaşlar. Link Ethereum altyapısıyla geliştirilmiş bir ERC20 token'dır. Madenciliği yapılmamakla beraber Chainlink şirketi token üretimini kendisi yapar. Toplamda 1 milyar arzı olan Linkcoin'in dolaşımda ise anlık 467 milyon arzı bulunmakta. 10 Mayıs 2021 tarihinde 52 dolar ile en yüksek değerini gördü ve güncel fiyatı ise 26.79 dolar arkadaşlar. 16. projemiz ise Storj. Storj açık kaynaklı bulut depolama platformu olarak çalışıyor. Temel olarak kullanıcı verilerini barındırmak için merkeziyetsiz bir düğüm ağı kullanıyor. Platform ayrıca gelişmiş şifreleme yöntemlerini kullanarak barındırılan verileri güvence altına alıyor. Güncel dolaşım arzı 352 milyon token ve birim fiyatı ise anlık 1.57 dolar arkadaşlar. Binance, Coinbase, Gate.io gibi borsalarda listeli. 17. projemiz Bikonomi. Bikonomi merkezi olmayan uygulamalarda yani dApp'lerde kullanıcı katılımını ve işlem deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan çok zincirli bir geçiş protokolüdür. Projenin hedefi Web 3.0 ürünlerini Web 2.0 ürünleri kadar kullanım kolay hale getirmek. Binance borsasında da listelenmiş olan Bikonomi'nin anlık fiyatı ise 3.56 dolar arkadaşlar. Dolaşım arzı ise 86.1 milyon Biko. 18. projemiz Elastos. Elastos, dijital varlıklarınız üzerinde tam kontrole sahip olduğunuz blok zincirle çalışan bir internet. Bir içerik oluşturucusu olarak kitaplar, filmleriniz veya oyunlarınız bu kontrol ettiğiniz verilere dahil. Proje ekibi Ethereum ve diğer dApp merkezi olmayan platformların ölçeklendirmede sınırlandırmalarla karşı karşıya olduğuna inanıyor. Akıllı sözleşmeler için harika olduklarını ancak yavaş, esnek olmadıklarını ve tam uygulamalar için elverişsiz olduklarını iddia ediyorlar. Temel düzeyde Elastos bu sorunları çözen merkezi olmayan uygulamalar için bir platform arkadaşlar. Güncel fiyatı ise 3 dolar olan Elastos, KuCoin ve Huobi borsalarında listeli. Şimdi sözü ekipteki diğer arkadaşıma bırakıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Doğukan. Şimdi buradan itibaren sepetimize oyun projeleriyle devam edeceğiz. Bizim 19. coin'imiz sepetimizin Gala Coin. Gala Coin hakkında zaten daha önceden videolarda, canlı yayınlarda birçok kez konuşmuştuk. Gala Binance'te listeli bir coin.
Aynı zamanda Huobi'de ve Coinbase'de gibi birçok büyük borsada da listeli. Gala'yı ama tamamıyla bir oyun olarak değil, aslında bir oyun platformu olarak inceleyebiliriz. Bu son zamanlardaki düşüşlerinden Gala'da nasibini aldı tabii, bu piyasadaki düşüşten. Ama yine de Gala'nın çok önünün açık bir proje olduğunu ve gelişmeye çok açık olduğunu görüyoruz. Çünkü içerisinde bir tek oyun değil, birçok farklı oyunu barındıran bir ekosistem olarak çalışıyor aslında. Şu anda Ethereum ağında Gala Coin, ama ardından yakın zamanda Binance Smart Chain'e de bir güncelleme yapacaklarını, oraya da geçiş yapabileceklerini belirtiyorlar. Şu anda 56. sırada Gala, ya bir oyun tokeni için, bir oyun platformu için aslında gerçekten güzel bir sıra. 56. sıra, ama bu çok çok daha güzel yerlere gelebilecek bir durumda. Gerçekten çok önünün açık olduğunu düşünüyoruz. Ardından bir sonraki coin'imiz Mines of Dalarnia, yani DAR coin'i. DAR, Binance'in çok fazla desteklediği bir proje. Bütün Play to Earn oyunları listesinde, tüm işte bu nasıl kazanacaksınız, nasıl oynayacaksınız makalelerinde her zaman mutlaka listelerinde duran bir proje. O yüzden mutlaka bunu değerlendirmekte fayda var. Bundan önceki zamanlarda Vax altyapısında bu Alien Worlds oyunu çok popüler olmuştu. Hatta hala da popüler. Binance Smart Chain ağında yeni bir işlem yapmaya başladıktan sonra. Mines of Dalarnia bunun çok daha gelişmiş bir versiyonu. Eğer Play to Earn oyunlar ilginizi çekiyorsa buna kesinlikle bakmalısınız. Şu andaki fiyatı da 1.62 seviyelerinde. Yine bu da düşüşten nasibini alan coinlerimizden bir tanesi. İleriki zamanda çok çok güzel yerlere gelebileceğini düşünüyoruz. Hemen devam edelim bir sonraki coinimize. Bir sonraki coinimiz Voxys Voxel Token. Voxys Polygon altyapısında çalışan bir Play to Earn oyunu aslında. Bir demo versiyonu da kendi sitesi üzerinden yayınladılar. Buradan indirip oyununuzu deneyebilirsiniz. Eğer yok ben indiremem, bilgisayarım kötü vesaire diyorsunuz ama yine de merak ediyorsanız Voxys oyununu, bunun hakkında da detaylı bir videoyu kanalda yine paylaşmıştık. Oyun içerisindeki nasıl oynanır, işte nasıl giriş yapılır vesaire gibi yine yukarıdaki kartlardan ulaşıp o videoyu da izleyebilirsiniz. Voxys şu anda 345. sırada CoinMarketCap'te ranking olarak. Düşük bir sıralama ama bu da yine Binance üzerinden çıkan bir proje. Gördüğünüz gibi Toko Crypto ve Binance'de listeli şu anda ve birçok çifti de açık durumda. Ortalama piyasa değeri şu anda 142 milyon dolar. Yine düşük bir piyasa değeri. O da çok fazla düşmüş. O yüzden bunlar genelde Binance'in çok fazla desteklediği projeler olduğu için biz de göz önünde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz siz de Binance'in yatırım yaptığı, genelde bu kadar önem verdiği coinler kesinlikle geride kalmıyor. Bir şekilde onların reklamını yapıp onları pushlayıp pipe'larını arttırabiliyorlar. Bu yüzden kesinlikle bu sepette olmasını istediğimiz coinlerden bir tanesi Voxys'de. Ardından bir sonraki coinimiz Sidus Heroes oyunu. Bu Sidus şu anda CoinMarketCap'te 546. sırada ve Ethereum ağında işlem gören bir tokenımız aslında bizim. Şu anda yine fiyatları 10 cent 11 cent civarlarında seyrediyor. İnişler çıkışlarla beraber. Ama dediğim gibi bunun da rankingi çok az ve oyunun sadece bir demo sürümü şu anda yayınlandı. Full versiyonu yayınlanmadı. Full versiyonu yayınlandığında yine çok fazla öne çıkabilecek güzel bir proje. Bu Binance'de listeli bir coin değil. Gateio'da, Uniswap'ta, Ascendex'te, Hu'da ve ZT'de bunun satın alımını gerçekleştirebilirsiniz. Proje güzel bir proje aslında. Biraz daha detaylarından bahsetmek gerekirse hem Play to Earn sistemini hem de Metaverse sistemini entegre etmiş. Yani aslında şu zamanlarda hype olan, insanların dikkatini çeken hangi sistemler varsa hepsini kullanan bir proje. O yüzden bunun da dikkat etmekte fayda var. Kesinlikle güzel karlar, güzel kazançlar bizi bekleyebilir Sidus coin'inde de. Hemen bir diğer coin'imize geçelim buradan. ERTA coin'i. ERTA geçen hafta Huobi'de Prime List olarak çıkmış bir proje. Çok yeni bir proje aslında. Şu andaki market sıralaması 3000. sırada, çok geride aslında. Bunun birazcık da şöyle yorabiliriz bunun düşüncesini. Tam bu düşüşler zamanında piyasaya çıkmış bir token. O yüzden çok fazla dikkat edilemeden aslında belki değerini görememiş olabilir hala. O yüzden ve Binance Smart Chain altyapısında çalışıyor bu arada. Gördüğünüz gibi Huobi, PancakeSwap ve Dodo'da bunların alımları yapılabiliyor. Kesinlikle güzel bir proje. Çok yine Metaverse ve aynı zamanda Play to Earn'ü beraber birlikte birleştiren ve bize ileride çok güzel şeyler sunabilecek bir proje.
O yüzden mutlaka değerlendirilmesi gereken, daha beklediği güzelliği bulamadığını düşünüyoruz. O yüzden mutlaka buna da bir göz atın derim ben. Play to Earn oyunlar ve oyunlarla ilgili olan coinlerimiz de bu kadardı. Gördüğünüz gibi toplam 23 adet farklı proje paylaştık sizlerle detaylarıyla birlikte. Bunları normalde hani sadece isimlerini söyleyip geçen çok fazla kanal var ama biz bunun haricinde size her zaman söylediğimiz gibi aslında önemli olan bir projede içerisindeki detaylar, neden bu önemli, neden almalıyız? Size genel olarak bu detayları sunmak istedik. Diğer arkadaşlarıma da tüm diğer coinleri anlatan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel emekler verdiler. Herkes olabileceğinin en iyisini yansıtıp sizin için böyle güzel, geniş bir altcoin sepeti hazırlamaya çalıştılar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa bize yorumlardan veya Telegram kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.